Merhaba koçlar, 13-19 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili koçlar, yoğun, derin ve zaman zaman sorgulatan bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Bu hafta özellikle ilişkiler, maddi kaynaklar, içsel dönüşüm ve duygusal güven alanlarınızda ilgili önemli gündemleriniz olabilir. Haftanın ilk günlerinde yani pazartesi günü Ay Yengeç burcunda ilerlerken ailevi konular, ebeveynlerle ilişkiler ya da ev içi meseleler ön planda olabilir. Akrep burcundaki Mars ve Merkür'e yaptığı uyumlu açılar sizleri özellikle finansal konular, alacak verecek dengeleri, miras, borç ya da kredi gibi meselelerde çözüm odaklı kılacaktır. Sezgilerinizin size çok şey söylediği bir gün olabilir. İç sesinize kulak verin. Salı günü Venüs terazi burcuna geçiyor ve tam karşıt burcunuza yani ilişki hanenize yerleşiyor. Bu transit önümüzdeki haftalarda ilişkilerinizde romantik bir hava estirebilir. Ancak bu hafta içinde Neptün ve Plüton'la yaptığı açılar sebebiyle bazı hayal kırıklıkları da yaşanabilir. Özellikle idealize ettiğiniz kişiler ya da süregelen ilişkilerde gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Ayın Aslan burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatınızda renklenecek. Sürpriz tanışmalar, flörtler ya da yaratıcı projeler gündeme gelebilir. Duygularınızın peşinden gitmek istiyorsunuz ama unutmayın bu hafta her şey göründüğü gibi de olmayabilir. Çarşamba günü ise Venüs-Plüto üçgeni etkili olacak. Özellikle ilişkilerde derinleşme, bağları güçlendirme ve dönüşüm enerjisi aktif. Ancak ayın Mars ve Merkür'e yaptığı kare açılar bazı duygusal gerilimleri beraberinde getirebilir. Zihinsel olarak da epey yorgun hissedebilirsiniz. Bu nedenle çarşamba gününü biraz daha temkinli geçirmeniz, tartışmalardan kaçınmanız faydalı olabilir. Perşembe günü Ay Başak Burcu'na geçiyor ve günlük işlerinize, sağlığınıza ve çalışma düzeninize odaklanıyorsunuz. Özellikle planlarınızda ani değişiklikler olabilir. Ay-Uranüs karesi beklenmedik aksaklıkları beraberinde getirebilir. Ancak Güneş'in Ay'a yaptığı uyumlu açı sayesinde günün sonunda bir denge yakalayabileceksiniz. Cuma günü Güneş'in Jüpiter'le yaptığı kare açı özellikle maddi alanlarda aşırıya kaçma potansiyelinizi arttırıyor. Gereksiz harcamalardan, büyük beklentilerden ya da kibirli duruşlardan uzak durmanızda fayda var. Yatırım yapacaksanız bugünü pas geçmek iyi olabilir. Cumartesi günü ise ayın su burçlarındaki Mars ve Merkür'le kurduğu destekleyici açılar sizlere hem zihinsel hem duygusal anlamda rahatlama getiriyor. Kendi içsel gücünüzü daha net hissedebilirsiniz. Aynı zamanda maddi alanda da önemli pozitif gelişmeler olabilir. Günü sezgilerinizle yönlendirebilirsiniz. Ve pazar günü Ay Terazi burcuna geçiyor ve Venüs'te kavuşuyor. Bu etki özellikle partnerlik ilişkilerinde romantik ve yakınlaşmaya açık bir gün olduğunu gösteriyor. Ancak ayın Neptün ve Satürn'e yaptığı karşıt açıları geçmişten gelen bazı duygusal yükleri ve sorumlulukları da gündeme taşıyabilir. Günün ikinci yarısında daha içe dönük olmanız, hayal kırıklıklarını büyütmemeniz önemli. Aynı zamanda Uranüs ve Plüton'la yaptığı üçgen açılar sizlere ani farkındalıklar ve derin çözülmeler getirebilir. Özetle sevgili koçlar, bu hafta ilişkilerinizde maddi konularda ve duygusal güven alanlarınızda dönüşüm etkisi hakim. Duygularınız yoğun olabilir ama sezgileriniz de size doğru yolu gösterecektir. Beklenmedik gelişmelere açık olun. Her şey bir anda değişebilir ve unutmayın, gerçeklerle yüzleşmek bazen can acıtsa da özgürleştirici olabilir. Kendinize iyi bakın. Gökyüzü rehberiniz olsun. Gelecek hafta görüşmek üzere. Merhaba boğalar, 13-19 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili boğalar, bu hafta sizler için özellikle iş ortamı, günlük rutinler, sağlık ve ilişkiler ön planda olacak. Gökyüzünde yoğun su enerjisiyle birlikte sezgisel bir akışta ilerlerken bir yandan da Venüs'ün Terazi burcuna geçişiyle sosyal ilişkilerinizde ve işbirliklerinde yeni bir dönem başlıyor. Haftanın ilk günlerinde Ay Yengeç burcundayken yakın çevre, kardeşler, kısa seyahatler ve iletişimle ilgili konular gündemde olabilir. Akrep burcundaki Merkür'e ve Mars'la yapılan uyumlu açılar
İkili ilişkilerde güçlü diyaloglar kurmanızı sağlayabilir. Ancak Güneş'in Ay'a yaptığı kare açı iş ve özel hayat dengesinde bazı gerilimlere işaret ediyor. Özellikle iş yerindeki beklentilerle aileniz ya da içsel huzurunuz arasında kalabilirsiniz. Salı günü Venüs Terazi burcuna geçiyor. Bu sizin için çalışma ortamınızı, sağlığınızı ve günlük sorumluluklarınızı temsil eden alana gidiyor. Önümüzdeki haftalarda iş arkadaşlarınızla ilişkilerde uyum ve estetik arayışı artabilir. Fakat bu geçişin hemen ardından Venüs'ün retro Neptün'e yaptığı karşıtlık bazı belirsizliklere dikkat çekiyor. İş ortamınızda net olmayan durumlar, hayal kırıklıkları ya da fazla idealize edilmiş ilişkiler bu hafta su yüzüne çıkabilir. Aynı gün Ay'ın Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte odağınız eve, aileye ve içsel huzura yöneliyor. Uranüs ve Venüs'le yaptığı destekleyici açılar, sürpriz haberler, ailevi destek ya da evle ilgili yenilikler getirebilir. Fakat Plüton karşıtlığı bazı eski korkuların da tetiklenebileceğini gösteriyor. Çarşamba günü Venüs ile Plüton arasında olumlu bir üçgen açı var. Bu özellikle ruhsal dönüşüm açısından güçlü bir enerji. Sağlıkla ilgili bir konuda iyileşme, iş ortamında önemli bir güç kazanımı ya da derinleşen bir iş ilişkisi söz konusu olabilir. Ayın Akrep'teki Mars ve Merkür'e yaptığı sert açılar partnerinizle aranızda geçici gerginlikler yaratabilir. Alınganlığa açık bir gün. Perşembe günü Ay Başak Burcu'na geçiyor. Bu geçiş sizin için keyifli bir enerji. Aşk, çocuklar, hobiler ve kişisel yaratıcılığınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Ancak Ay'ın Uranüs'le yaptığı kare açı planlarınızda beklenmedik değişikliklere neden olabilir. Özellikle romantik ilişkilerde dengesizliklere dikkat edin. Cuma günü Güneş-Jüpiter karesi etkili. İş ortamında aşırı özgüvenli çıkışlar, haddinden fazla sorumluluk almak ya da fazlasıyla verici olmak sizi yorabilir. Maddi konularda abartıya kaçmamaya çalışın. Sağlık açısından da bedeninize yüklenmemeniz önemli. Cumartesi günü Ay Akrep Burcu'ndaki Mars ve Merkür'le uyumlu açılar yapıyor. Özellikle ikili ilişkilerde, işbirliklerinde ve ortaklıklarda iletişiminiz oldukça güçlü. Duygularınızı açıkça ifade edebilir, krizleri sağlıklı şekilde yönetebilirsiniz. Aynı zamanda Ay'ın Jüpiter'le yaptığı destekleyici açı manevi açıdan sizi besleyecek gelişmelere işaret ediyor. Pazar günü Ay Terazi Burcu'na geçiyor ve sizin için yeniden iş, hayat, sorumluluklar ve sağlık konuları gündeme geliyor. Ay'ın Neptün ve Satürn'e yaptığı karşıt açılar çalışma ortamında bazı belirsizlikleri ya da hayal kırıklıklarını tetikleyebilir. Ancak günün ilerleyen saatlerinde Uranüs ve Plüton'dan gelen destekleyici açılar güçlü bir farkındalık, yön değişikliği ya da çözüm getirebilir. Ay-Venüs kavuşumu ise sizi iş yerinde daha takdir edilen, fark edilen bir konuma taşıyabilir. Özetle sevgili boğalar, bu hafta özellikle ilişkilerinizde, çalışma ortamınızda ve sağlığınızla ilgili konularda yeni gelişmeler kapıda. Ancak bazı yanılgılardan sıyrılmanız ve gerçekçi olmanız gerekiyor. Duygusal olarak inişli çıkışlı bir haftadan geçerken içgüdülerinizi kullanmak ve anda kalmak size güç kazandıracaktır. Gökyüzü sizin için dönüşüm dolu bir haftaya işaret ediyor. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Merhaba ikizler, 13-19 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili ikizler, bu hafta sizler için oldukça hareketli, üretken ve aynı zamanda ilişkiler açısından dönüştürücü temalar içeriyor. Hem iletişim trafiğiniz artıyor hem de aşk hayatınızda yeni farkındalıklar oluşuyor. Gökyüzü sizi kendi değerinizi hatırlamaya ve sınırlarınızı netleştirmeye davet ediyor. Haftaya Ay Yengeç Burcu'nda başlıyorsunuz. Maddi konular, gelir gider dengesi, sahip olduklarınız ve içsel güven duygunuz öne çıkıyor. Ayın Akrep Burcu'ndaki Merkür ve Mars'la yaptığı uyumlu açılar özellikle çalışma hayatınızda stratejik adımlar atmanızı destekliyor. Detaycı, sezgisel ve çözüm odaklı bir başlangıç yapabilirsiniz. Ancak Güneş'in Ay'a yaptığı kare açı değerinizin sorgulanmasına ya da iş ortamında kendinizi yeterince takdir edilmemiş hissetmenize neden olabilir.
Salı günü Venüs Terazi burcuna geçiyor. Bu geçiş sizin için aşk, yaratıcılık, hobiler ve çocuklarla ilgili konularda yeni bir dönemi başlatıyor. Romantizm artıyor. Estetik bakış açınız güçleniyor. Ancak hemen ardından Venüs'ün retro Neptün'e yaptığı karşıtlık idealize ettiğiniz bir ilişki ya da projede hayal kırıklığı yaratabilir. Özellikle iş, aşk dengesi hassaslaşabilir. Ayın Aslan burcuna geçmesiyle birlikte kendinizi ifade etme isteğiniz artıyor. Uranüs ve Venüs'le yaptığı olumlu açılar sizi sürpriz tanışmalara, ani buluşmalara ve yaratıcı projelere yönlendirebilir. Ancak Plüton karşıtlığı bastırdığınız duygularla yüzleşmenize neden olabilir. Çarşamba günü Venüs-Plüton üçgeni etkili oluyor. Bu aşkla ilgili önemli bir dönüşüm sürecine işaret ediyor. Bir ilişki ya da duygu derinleşebilir. Hatta bazı bağlar tutkulu şekilde yeniden kurulabilir. Ayın Akrep burcundaki Mars ve Merkür'e yaptığı kare açılar ise özellikle iş ortamınızda veya sağlığınızla ilgili konularda stresli gelişmelere neden olabilir. İletişimde ani çıkışlardan kaçınmakta fayda var. Perşembe günü Ay Başak Burcu'na geçiyor. Ev, aile, yaşam alanları ve geçmişle ilgili konular gündeminizde olabilir. Uranüs'le yaptığı kare açı ise aile içinde beklenmedik gelişmelere açık olduğunuzu gösteriyor. Sürpriz haberler, yer değişiklikleri, taşınmalar ya da duygusal çıkışlar yaşanabilir. Cuma günü Güneş-Jüpiter karesi devrede. Bu açı özellikle bilinçaltınızda abartılı beklentiler oluşturabilir. Bir karar verirken gerçeklikten uzaklaşabilirsiniz. Kendi iç dünyanızı sorgularken hem özgüvenli hem de şüpheci yanınız arasında kalabilirsiniz. Cumartesi günü Ay Akrep burcundaki Merkür ve Mars'la sekstil açılar yapıyor. Bu etkiler iş ortamınızda etkili iletişim kurmanıza, detayları iyi yönetmenize ve sezgisel kararlar almanıza olanak sağlıyor. Aynı zamanda gündelik işlerinizi düzenlemek, sağlığınızla ilgili olumlu adımlar atmak için harika bir gün. Pazar günü ise yoğun bir gökyüzü var. Ay Terazi burcuna geçiyor ve sizin için aşk, eğlence ve keyif hanesini aydınlatıyor. Neptün ve Satürn'le yaptığı karşıt açılar duygusal karmaşa ya da ilişkilerde sorumluluk krizlerini tetikleyebilir. Fakat Ay'ın Uranüs ve Plüton'la yaptığı uyumlu açılar içsel farkındalıklar ve ruhsal dönüşüm fırsatları da sunuyor. Üstelik Ay-Venüs kavuşumu romantik bir etkiyi de beraberinde getiriyor. Bir buluşma, bir barışma ya da içsel bir netlik yaşanabilir. Özetle sevgili ikizler, bu hafta aşk, yaratış, ifade ve ilişkiler sizin için ön plana çıkıyor. Duygusal anlamda derinleşirken bazı hayal kırıklıklarında fark edebilirsiniz. İş hayatında çözüm odaklı kalmanız ve detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Hafta sonuna doğru ilişkilerde netlik ve romantizm mümkün, ancak gerçeklikten ödün vermemelisiniz. Gökyüzü sezgilerinizi izlediğinizde sizi en doğru yola yönlendirecektir. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Merhaba yengeçler, 13-19 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili yengeçler, bu hafta gökyüzü sizleri hem kişisel alanlarınızda büyümeye hem de ilişkilerde netleşmeye çağırıyor. Aile, ev, kariyer ve özel ilişkiler arasında denge kurmanız gereken bir haftadasınız. Duygularınız yoğun, sezgileriniz güçlü, ancak zaman zaman baskı ve kararsızlık da hissedebilirsiniz. Pazartesi günü Ay burcunuza ilerliyor. Bu hafta tamamen sizin duygusal tonunuzla başlayacağını gösteriyor. Ayın Akrep burcundaki Mars ve Merkür'le yaptığı üçgen açı sayesinde yaratıcılığınız, sezgileriniz ve ifade gücünüz oldukça güçlü. Aşk, çocuklar, hobiler ya da sanatsal projelerde ilerleme sağlayabilirsiniz. Ancak Güneş'in Ay'a yaptığı kare ailevi bir konuda gerilim yaratabilir. Ev içi denge ile dış dünyadaki sorumluluklar arasında zorlanabilirsiniz. Salı günü Venüs Terazi burcuna geçiyor. Bununla birlikte ev, aile ve yaşam alanları ile ilgili konular ön planda olacak. Bu süreçte evde estetik değişiklikler yapmak, tadilat olur.
Aile içi ilişkileri yumuşatmak olabilir. Bunları isteyebilirsiniz. Fakat Venüs'ün retro Neptün'e yaptığı karşıtlık bazı aldanmalara ya da beklentilerin boşa çıkmasına neden olabilir. Evde romantik ama gerçek dışı kararlar almaktan kaçının. Aynı gün Ay Aslan Burcu'na geçiyor ve maddi konular ön plana çıkıyor. Gelir, harcamalar, yatırımlar gündeminize yerleşebilir. Ayın Uranüs ve Venüs'e yaptığı olumlu açılar sürpriz kazançlara veya beklenmedik bir destek almanıza işaret ediyor. Ancak Plüton'la karşıtlığı özellikle maddi konularda, özellikle ortaklı maddi konularda güç savaşlarına dikkat çekiyor. Çarşamba günü Venüs-Plüto üçgeni aktif. Aile ilişkilerinde ve ev içinde köklü bir dönüşüm yaratabilir. Bu bir duygunun şifalanması, bir küskünlüğün bitmesi ya da evde daha derin bir bağ kurmak şeklinde olabilir. Aynı gün Ay'ın Merkür ve Mars'la yaptığı kare açılar duygusal iniş çıkışlara, yanlış anlaşılmalara açık olduğunuzu da gösteriyor. Aile içinde ani tepkilerden kaçının. Perşembe günü Ay Başak Burcu'na geçiyor ve yakın çevrenizle iletişiminiz artıyor. Kardeşler, komşular, kısa seyahatler ya da eğitim konuları ön planda olabilir. Ancak Uranüs'le kare açı iletişim kazalarına veya ani değişikliklere neden olabilir. Randevular, planlar ertelenebilir. Cuma günü Güneş'in Jüpiter'le yaptığı kare açı ev kariyer dengesinde bir abartıyı gündeme getirebilir. Fazla fedakarlık ya da aşırı beklentiler sizi yorabilir. Hem kendi alanınıza hem ailenizin ihtiyaçlarına aynı anda yetişmeye çalışmak sizi zorlayacaktır. Cumartesi günü Ay Akrep Burcu'nda Mars ve Merkür'le sekstil açılar içinde aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ya da hobiler üzerinden sizi mutlu edecek gelişmeler olabilir. Sanatsal ya da yaratıcı bir projeye başlamak için harika bir gün. Ayın Jüpiter'le yaptığı destekleyici açı sayesinde neşe ve ilham artıyor olacak. Pazar günü Ay Terazi Burcu'na geçiyor. Evde vakit geçirmek, aileyle bağ kurmak için güzel bir gün. Ancak Satürn ve Neptün'le yaptığı karşıtlık evde bazı sorumluluk krizlerini ya da geçmişten gelen duygusal yükleri tetikleyebilir. Öte yandan Ay'ın Uranüs ve Plüton'la yaptığı olumlu açılar sayesinde farkındalık kazanabilir. Evle ilgili radikal ama faydalı kararlar alabilirsiniz. Ay-Venüs kavuşumu aile içinde duygusal bir yakınlaşma, barışma veya sevgi ifadesi getirebilir. Özetle sevgili yengeçler, bu hafta hem eviniz hem de özel ilişkileriniz ön planda olacak. Duygusal yoğunluk yüksek ama sezgileriniz de sizi doğru yönlendirecek. Eski defterler açılabilir, içsel şifalanma yaşayabilirsiniz. Ailenizle ya da evinizle ilgili konularda derin ve kalıcı değişimler mümkün. Özellikle hafta sonuna doğru sevgiyle kurulmuş bağlar daha da güçlenecektir. Kendinize karşı nazik olun, iç sesinizi dinleyin. Gökyüzü sizinle birlikte. Gelecek hafta görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, 13-19 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili aslanlar, bu hafta gökyüzü sizleri biraz daha içe doğru çekiyor. Bilinçaltınız, içsel huzurunuz, gelip aranda yürüyen ilişkiler ya da tanımlanması gereken işler gündeme geliyor. Ama aynı zamanda sizin için güçlü bir farkındalık ve dönüşüm haftası olabilir bu hafta. Haftaya Ay Yengeç Burcu'ndayken başlıyoruz. Bu da sizin için ruhsal konuların, sezgisel süreçlerin ve içsel huzurun önem kazanacağı bir atmosfer yaratıyor. Akrep Burcu'ndaki Mars ve Merkür'le yapılan olumlu açılar sayesinde ev ve aileyle ilgili konularda güzel farkındalıklar elde edebilir. Geçmişte yüzleşerek önemli duygusal çözümlemeler sağlayabilirsiniz. Ancak Güneş'in Ay'a yaptığı kare açı özellikle kardeşler, yakın çevre ve zihinsel baskı anlamında bir çatışma yaratabilir. Düşüncelerinizle duygularınız arasında bir denge kurmaya çalışmalısınız. Salı günü Venüs'ün Terazi Burcu'na geçmesiyle birlikte iletişim trafiğiniz hızlanıyor olacak. Yakın çevre ilişkilerinizde sözlü veya yazılı ifadelerinizde estetik, zarafet ve diplomasi öne çıkıyor. Ancak Venüs'ün retro Neptün'e yaptığı karşıtlık bazı ilişkilerde ya da iletişimlerde hayal kırıklığı yaratabilir. Kimin ne dediğini iyi anlamaya,
varsayımlarla hareket etmemeye dikkat edin. Ayın burcunuza geçmesiyle birlikte enerji yeniden size dönüyor. Kendinizi daha canlı ve görünür hissetmeye başlayacaksınız. Uranüs ve Venüs'e yaptığı uyumlu açılar sürpriz tanışmalara, ani yolculuklara veya dikkat çekici bir sunum yapmanıza zemin hazırlayabilir. Ancak Plüton karşıtlığı özellikle iş ortamında kontrol dışı stres yaratabilir. Çarşamba günü Venüs ile Plüton arasında olumlu bir açı var. Bu özellikle yazılı işlerde, konuşmalarda, sunumlarda güçlü yaratma potansiyelini arttırıyor. Ancak ayın Akrep'teki Mars ve Merkür'le yaptığı kare açılar ev, aile kaynaklı bazı duygusal patlamaları tetikleyebilir. Biraz geri çekilmek ve içe dönmek size iyi gelebilir. Perşembe günü Ay Başak Burcu'na geçiyor. Bu geçişte birlikte odağınız maddi konulara, gelirlerinize ve kişisel güven alanınıza kayıyor. Ayın Uranüs'le yaptığı kare beklenmedik harcamalara ya da plan dışı masraflara işaret edebilir. Maddi kararlar alırken gerçekçi olmaya çalışın. Cuma günü Güneş ile Jüpiter arasında bir kare açı var. Kariyer alanınızda sizi öne çıkarabilir ama aynı zamanda sorumlulukları abartmanıza veya fazla iddialı konuşmalar yapmanıza da neden olabilir. Etki alanınızı bilerek hareket etmek ve ölçülü olmak önemli bugün. Cumartesi günü Ay Akrep Burcu'ndaki Merkür ve Mars'la uyumlu açılar kuruyor. Özellikle aileyle yapılan konuşmalar, taşınma planları, evde yapılacak düzenlemeler adına oldukça verimli bir gün. Jüpiter'in de Ay'a yaptığı destekleyici açı sayesinde moraliniz yüksek, duygularınız akışta olacak. Pazar günü Ay Terazi Burcu'na geçiyor. Yakın çevreyle ilişkiler, kısa seyahatler ya da eğitimle ilgili konular tekrar ön planda. Neptün ve Satürn'le yapılan karşıtlık bazı iletişim kopukluklarına veya eski bir konunun tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. Ancak Ay'ın Uranüs ve Plüton'la yaptığı olumlu açılar zihinsel olarak büyük bir farkındalık yaşamanızı sağlayabilir. Ayın Venüs'te kavuşumu da harika bir haber, destekleyici bir mesaj ya da romantik bir buluşma getirebilir. Özetle sevgili aslanlar, bu hafta hem iç dünyanıza dönüyor hem de iletişimde güçlü hale geliyorsunuz. Yüzeyde sakin bir görünüm varken derinlerde büyük değişimler ve çözülmeler yaşanabilir. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçmayın. Çünkü asıl güç içsel netlikte saklıdır. İletişim kurarken samimi ve dikkatli olun. Hafta sonu sizi şaşırtacak gelişmelere açık olun. Gökyüzü sizinle, kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Merhaba Başaklar, 13-19 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili Başaklar, bu hafta gökyüzü sizi hem sosyal çevrenizde hem de finansal konularda hareketli ama dikkatli olmaya çağırıyor. Zihniniz oldukça aktif, iletişim trafiğiniz yoğun ama duygu dünyanızda da derinleşme ve farkındalık enerjileri de devrede olacak. Haftanın ilk günü Ay Yengeç Burcu'ndayken başlıyor. Sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız ve geleceğe dair planlarınız ön planda. Ayın Merkür ve Mars'la yaptığı uyumlu açılar özellikle fikir alışverişleri, görüşmeler, kısa yolculuklar ya da eğitim konularında size ivme kazandırıyor. Ancak Güneş'in Ay'a yaptığı kare açı parasal bir konuda hayal kırıklığı yaşamanıza ya da bir arkadaşla maddi meseleler yüzünden gerilmenize neden olabilir. Harcamalara dikkat edin bugün. Salı günü Venüs Terazi Burcu'na geçiyor. Bu geçiş sizin için maddi konulara estetik ve denge kazandırma zamanı. Gelirlerinizi arttırmak, estetik işler ya da yaratıcılık yoluyla para sağlamak adına yeni fırsatlar gündeme gelebilir. Fakat Venüs'ün retro Neptün'le yaptığı karşıtlık özellikle ikili ilişkilerde maddi beklentiler konusunda hayal kırıklığı yaratabilir. Aşırı romantize edilen bir ilişki ya da karşılıksız fedakarlık bu dönemde sorgulanabilir. Aynı gün Ay Aslan Burcu'na geçiyor ve sizin iç dünyanızı, bilinçaltınızı aydınlatıyor. Kapanmamış duygular, geçmiş meseleler ve rüyalar bu dönemde daha fazla dikkat çekebilir. Uranüs ve Venüs'e yaptığı destekleyici açılar, ruhsal farkındalıklar ya da yaratıcı anlamda güçlü bir enerji sunuyor.
Ancak Plüto karşıtlığı özellikle aşk hayatınızda kıskançlık, baskı, takıntı, manipülasyon konularını gündeme getirebilir. Çarşamba günü Venüs ile Plüton arasında olumlu açılar var. Bu maddi alanlarda derin bir dönüşüm fırsatı sunuyor. Yeteneklerinizi daha sağlam bir zemine oturtabilir, tutkulu bir iş fikrini hayata geçirebilir. Ancak Ay'ın Merkür ve Mars'la yaptığı kare açı içsel gerilimleri de büyütebilir. Özellikle geçmişten gelen konular, bastırılmış öfke, zihinsel yorgunluk sizi zorlayabilir. İç sesinizi bastırmayın ama tepkilerinizi de dengelemeye çalışın. Ani patlamalar yapmayın. Perşembe günü Ay sizin burcunuza geçiyor. Artık odağınız kendinizde. Duygularınızı daha net ifade edebilirsiniz. Ay-Uranüs karesi ise beklenmedik gelişmeler, ani kararlar veya hoşnutsuzluk, huzursuzluk yaratabilir. Bir konuda değişim şart olabilir. Kendinize esnek olma alanı tanıyın. Cuma günü Güneş-Jüpiter karesi etkili oluyor. Bu açı özellikle maddi konularda fazla iyimser ya da kontrolsüz olmanıza neden olabilir. Yatırım, alışveriş ya da sözleşme gibi konularda dikkatli olmanızda fayda var. Abartıdan uzak durun, gerçekçi olun. Cumartesi günü Ay, Merkür ve Mars'la uyumlu açılar yapıyor. Zihniniz açık, iletişim beceriniz güçlü. Yakın çevrenizde etkili konuşmalar, önemli görüşmeler, yazışmalar ya da sözlü sunumlar için harika bir gün. Aynı zamanda bir seyahat planı ya da eğitim fikri de gündeme gelebilir. Ay-Jüpiter sekstili moralinizi yükseltiyor olacak. Pazar günü Ay Terazi burcuna geçiyor. Maddi konular, bütçe düzenlemeleri ya da kendinize verdiğiniz değerler ön plana çıkıyor. Ancak Ay'ın Neptün ve Satürn'e yaptığı karşıt açılar özellikle ikili ilişkilerde verdim ama karşılığını alamadım duygusunu tetikleyebilir. Bu duyguları fark etmek, sınırlarınızı gözden geçirmek önemli. Neyse ki Uranüs ve Plüto'dan gelen destekleyici açılar sayesinde sezgileriniz size doğru yolu gösterecektir. Aynı gün yine Ay-Venüs kavuşumu da var. Bu harika bir kavuşum size maddi bir sürpriz, kazanç, hediye ya da değerli bir yakınlaşma, flört, aşk getirebilir. Özetle sevgili Başaklar, bu hafta maddi konular, değer yargılarınız ve ilişkilerde denge arayışınız öne çıkıyor. Duygusal derinleşme, zihinsel farkındalık ve içsel temizlik için güçlü bir haftadasınız. Aceleci davranmayın, gözlemleyin ve içinizden gelen sesi bastırmadan ama sakinlikle takip edin. Gökyüzü sizi sadeleşmeye ve güçlenmeye davet ediyor. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Merhaba teraziler, 13-19 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili teraziler, bu hafta sizin haftanız çünkü Venüs burcunuza geçiyor ve gökyüzü size hem güzellik hem de farkındalık getiriyor. Ama dikkat, bu haftanın enerjisi sadece zarafeti değil, aynı zamanda gerçeklerle yüzleşmeyi ve dönüşmeyi de beraberinde getiriyor. Pazartesi günü Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Kariyer, toplum önü duruşunuz, sorumluluklar ve hedefler ön planda olabilir. Mars ve Merkür'le yaptığı uyumlu açılar Ay'ın maddi konular, gelir gider planlamaları ve iş bağlantılarınızda sezgisel ama güçlü adımlar atabilmenizi sağlıyor. Ancak Güneş'in Ay'a yaptığı kare, ailevi bir konu ile kariyer sorumluluklarınız arasında gerilim yaratabilir. Evde huzur bulmak isteseniz de iş cepheleri yoğun olabilir. Salı günü Venüs burcunuza geçiyor. Artık çekiciliğiniz, ilişkilerdeki diplomatik yönünüz ve estetik gücünüz çok daha görünür hale geliyor. Ancak hemen ardından gelen Venüs Neptün karşıtlığı ilişkilerde veya sağlığınızla ilgili alanlarda bir belirsizliği tetikleyebilir. Çok idealize ettiğiniz bir ilişki ya da beklentide hayal kırıklığı yaşanabilir. Gerçeklikten kopmamaya çalışın. Ayın Aslan burcuna geçmesiyle birlikte sosyal çevreniz canlanacak. Arkadaşlarla planlar, grup çalışmaları, organizasyonlar ön planda olacak. Uranüs ve Venüs'le yapılan sekstil açılar, sürpriz tanışmalar, sosyal fırsatlar ve güzel gelişmeler getirebilir.
Ancak Plüton karşıtlığı eski bir dostlukla yüzleşme veya içsel bir güvensizlik duygusunu tetikleyebilir. Çarşamba günü Venüs ile Plüton arasında olumlu bir üçgen açı var. Bu ilişkilerde derinleşme, tutkulu bağlar kurma ve içtenlikli yüzleşmeler için destekleyici, aile ilişkileri, ev ortamındaki duygusal bağlarda bu etkiyle dönüşebilir. Aynı gün Ay Akrep Burcu'ndaki Merkür ve Mars'la sert açılar yapıyor. Bu da maddi konularda ani stresler, harcamalar ya da karşı tarafla yaşanabilecek maddi gerilimleri gündeme getirebilir. Perşembe günü Ay Başak Burcu'na geçiyor. Bu da sizin için içsel temizlik, geri çekilme, düşünme ve değerlendirme zamanı. Bilinçaltı temalar, geçmişe ait meseleler, kapanmamış duygular gündeme gelebilir. Uranüs karesi ise beklenmedik içsel farkındalıklar yaratabilir. Dinginliğinizi korumak zor olabilir. Cuma günü Güneş-Jüpiter karesi etkili oluyor. Özellikle ortaklaşa finansal konularda miras, vergi ya da kredi gibi meselelerde aşırı iyimserlikten veya kontrolsüzlükten kaçınmalısınız. Duygusal veya maddi olarak birine fazla güvenmek sizi zorlayabilir. Gerçekleri görmek çok kıymetli olacak bugün. Cumartesi günü Ay Akrep Burcu'ndaki Merkür ve Mars'la uyumlu açılar kuruyor. Bu parasal konularla ilgili önemli farkındalıklar getirebilir. Gelir arttırıcı fikirler, yaratıcı projeler ya da ticari adımlar gündeme gelebilir. Ay Jüpiter seksili ise kendinize olan güveni ve ruhsal iyiliği arttırıyor. Pazar günü Ay sizin burcunuza geçiyor. Sizin için haftanın en güzel günü. Güzellik, ilişki, kendini ifade etme ve duygusal yakınlaşma açısından çok güçlü bir atmosfer var. Ancak Ay'ın Neptün ve Satürn'e yaptığı karşıt açılar fiziksel ya da ruhsal yorgunluk yaratabilir. Sağlık, çalışma düzeni ya da ikili ilişkilerde aşırı yük taşıdığınızı fark edebilirsiniz. Neyse ki Uranüs ve Plüto'dan gelen güzel açılar size derin bir uyanış ve güç veriyor. Ay-Venüs kavuşumu ise sizi parlatıyor. Romantik bir gelişme, barışma ya da özel bir teklif gündeme gelebilir. Özetle sevgili teraziler, bu hafta hem içsel dönüşüm hem de ilişkisel netleşme zamanı. Kendinize değer verin, zarafetinizi gösterin ama gerçeklerden de kopmayın. Duygusal alanda hayalperestlikten uzak durduğunuzda büyük farkındalıklar kazanabilir, ilişkilerinizi daha güçlü temellere oturtabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ışığınız çok daha fazla parlıyor olacak. Kendinize iyi bakın, güzellik sizinle olsun. Gelecek hafta görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, 13-19 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili akrepler, bu hafta sizin için hem zihinsel hem ruhsal anlamda derinleşme, farkındalık ve arınma zamanı. İlişkiler, inançlar, çalışma hayatı ve içsel motivasyonlar arasında gelgitler yaşayabilirsiniz. Ama unutmayın, bu haftaki krizler aslında yeni bir dönüşümün habercisi olabilir. Haftaya Ay Yengeç Burcu'ndayken başlıyorsunuz. Uzaklarla ilgili konular, eğitim, seyahat ya da inanç sistemleriniz gündeminizde olabilir. Ayın burcunuzdaki Merkür ve Mars'la yaptığı olumlu açılar sayesinde fikirlerinizi güçlü şekilde ifade edebilirsiniz. İç dünyanızdan gelen yoğun duygularla farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Ancak Güneş'in Ay'a yaptığı kare bir otorite figürüyle çatışma ya da ideolojik bir tartışmaya da işaret edebilir. Sessiz kalmak bazen en büyük güçtür. Salı günü Venüs Terazi burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte bilinçaltınız, iç dünyanız ve ruhsal meseleler daha çok önem kazanmaya başlıyor. Venüs'ün retro Neptün'le karşıtlığı ise özellikle gizli ilişkilere, geçmişten gelen aşklara, hayal kırıklığı yaşanmış konulara veya gizli düşmanlıklara işaret edebilir. Duygusal beklentileriniz konusunda daha gerçekçi olmanız gerekebilir. Ay Aslan Burcu'na geçiyor ve sizleri kariyer, hedefler ve görünürlük alanında hareketlendiriyor.
Uranüs ve Venüs'te yaptığı olumlu açılar yaratıcı bir proje, sürpriz bir teklif veya sosyal medyada görünürlük getirebilir. Ancak Ay'ın Plüto ile yaptığı karşıtlık iletişimde baskı yaratan bir figürle yüzleşmeyi de beraberinde getirebilir. Çarşamba günü Venüs ile Plüto arasındaki üçgen açı sayesinde bastırılmış duygular, eski konular ya da zihinsel karmaşalarla derin bir yüzleşme yaşanabilir. Terapiler, içe dönüş çalışmaları ya da yazmak gibi içsel araçlar size çok iyi gelebilir. Ancak Ay'ın sizin burcunuzdaki Merkür ve Mars'a yaptığı kare açılar duygusal patlamalara veya içsel gerilimlere neden olabilir. Tepkilerinizin kaynağını analiz edin. Refleks değil, bilinçle hareket edin. Perşembe günü Ay Başak Burcu'na geçiyor. Bu geçişle birlikte sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız, projeleriniz ve hedefleriniz ön planda olacak. Ancak Ay Uranüs karesi bir arkadaşla yaşanabilecek beklenmedik bir gerginlik ya da gruplar içinde ani bir fikir ayrılığına işaret edebilir. Esneklik kazanmak size kazandıracaktır. Cuma günü Güneş ile Jüpiter arasında bir kare açı var. Bu da özellikle ilişkiler, ortaklıklar ya da danışmanlık aldığınız kişilerle olan diyaloglarınızda aşırı beklentiye ya da fazla güvene dayalı kararlar vermenize neden olabilir. İdealist yaklaşımlar gerçeklerle test ediliyor olabilir. Dengede kalmaya çalışın. Cumartesi günü Ay burcunuzdaki Merkür ve Mars'la uyumlu açılar yapıyor. Bu sizin için haftanın en güçlü günlerinden biri olabilir. Girişim yapmak, konuşmak, yazmak, anlatmak, önemli bir görüşme gerçekleştirmek adına gökyüzü sizi destekliyor. Jüpiter'den gelen destekle birlikte duygusal olarak da daha iyimser hissedebilirsiniz. Pazar günü Ay Terazi burcuna geçiyor. İç dünyanız, rüyalarınız, sezgileriniz ve bastırdığınız duygular daha görünür hale geliyor. Neptün ve Satürn'e yaptığı karşıtlıklar duygusal yorgunluk veya bir konuda sabırsızlık getirebilir. Ancak Ay'ın Uranüs ve Plüton'dan aldığı destekleyici açılar bir konuda netleşmenizi, özgürleşmenizi ve güçlenmenizi sağlayabilir. Ay Venüs'le kavuşuyor bu arada. Bu da ruhunuza dokunan bir güzellik, bir mesaj ya da bir duygusal yakınlaşma getirebilir. Özetle sevgili akrepler, bu hafta içsel gücünüzle yüzleşiyorsunuz. Duygusal olarak hassas ama bir o kadar da farkındalık dolu bir dönem. Kararlarınızda sezgilerinize güvenin ama hayal kurarken ayaklarınızı yerden kesmeyin. Ruhsal temizlik, duygusal arınma ve ilişkilerde netleşme adına gökyüzü sizi adım atmaya çağırıyor. Kendinize iyi bakın, gücünüzü küçümsemeyin. Gelecek hafta görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, 13-19 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili yaylar, bu hafta sizin için hem sosyal çevre hem de iç dünyanız arasında gidip gelen bir enerji akışı var. Bazı gerçekleri fark edebilir, bazı hayallerin peşinden gitmek yerine onları yeniden tanımlamayı seçebilirsiniz. Gökyüzü sizi hem özgürleştiriyor hem de derinleştiriyor. Pazartesi günü Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Ortak kaynaklar, borçlar, kredi, miras ya da duygusal bağlar gündeminize geliyor. Akrep burcundaki Merkür ve Mars'la yaptığı uyumlu açılar içsel sezgilerinizi artırırken finansal konularda stratejik adımlar atmanıza yardımcı olabilir. Ancak Güneş'in Ay'a yaptığı kare açı bir dostla para meselesi yüzünden gerilim yaratabilir. Duygusal tepkilerden uzak durmakta fayda var. Salı günü Venüs Terazi burcuna geçiyor. Sizin için sosyal çevreniz, arkadaş grubunuz ve geleceğe dair umutlarınız güzelleşiyor. Yeni insanlarla tanışmak, estetik ya da yaratıcı projelerde yer almak için oldukça elverişli bir dönem. Fakat Venüs'ün retro Neptün'e yaptığı karşıtlık özellikle ailevi ilişkiler ya da evle ilgili konularda hayal kırıklığı yaratabilir. Bu hafta yeni bir eve taşınmak ya da evle ilgili büyük harcamalar için acele etmeyin. Ardından Ay Aslan burcuna geçiyor. Eğitim, seyahat, hukuki meseleler ya da uzaklarla ilgili planlar ön plana çıkıyor. Uranüs ve Venüs'e yaptığı olumlu açılarda sürpriz bir teklif, ilham verici bir haber ya da yaratıcı bir fikir getirebilir. Ancak Ay Plüton karşıtlığı maddi beklentilerle ilgili baskı hissi yaratabilir.
Çarşamba günü Venüs ile Plüton arasında olumlu açılar var. Arkadaş çevrenizden biriyle aranızda güçlü bir bağ oluşabileceğiniz ya da yaratıcı bir ortaklık kurabileceğinizi gösteriyor. Bu bağ size hem duygusal hem finansal dönüşüm sağlayabilir. Ayın Akrep burcundaki Merkür ve Mars'la yaptığı kare açı ise iç dünyanıza bazı çelişkileri büyütebilir. Duygusal olarak bastırılmış bir öfke dışa yansıyabilir. Dikkatli olun. Perşembe günü Ay Başak Burcu'na geçiyor. Kariyeriniz, toplum önü duruşunuz ve sorumluluklarınız ön planda oluyor. Uranüs'le yaptığı kare açı ise işle ilgili ani bir değişimi ya da rutininizi bozabilecek bir sürprizi gösterebilir. Esnek kalmanız gereken bir gün. Cuma günü Güneş ile Jüpiter arasında sert bir açı var. Bu açı özellikle iş ortamınızda ya da sağlıkla ilgili bir konuda fazla iyimser davranmanıza neden olabilir. Her şeyi siz çözeceksiniz gibi davranmayın. Dengeli paylaşım ve gerçekçi planlama önemli olacak. Cumartesi günü Ay Akrep burcundaki Merkür ve Mars'ta uyumlu açılar yapıyor. Bu sizin içe dönmeniz, iç sesinizi dinlemeniz ve kendinizle dürüst bir bağ kurmanız açısından güçlü bir gün. Rüyalar, sezgiler ve bilinçaltı farkındalıkları öne çıkıyor. Ay Jüpiter kontağı ise duygusal olarak size moral veriyor. Pazar günü Ay Terazi burcuna geçiyor. Arkadaş çevresi, sosyal derinlikler ve gelecek hedefleriniz yeniden canlanıyor. Fakat Satürn ve Neptün'le yapılan karşıtlık hem ailevi hem duygusal sorumluluklar konusunda sizi biraz sıkıştırabilir. Sosyalleşmek isterken evdeki görevler ağır gelebilir. Ancak Ay'ın Uranüs ve Plüton'a yaptığı destekleyici açılar size yeni bakış açıları ve duygusal bir derinlik kazandırıyor. Ayın Venüs'e kavuşumu ise bir dostlukta romantik bir yaklaşma ya da destekleyici bir ilişkiyi gündeme getirebilir. Özetle sevgili yaylar, bu hafta sosyal çevrenize olan bağlarınız güçlenirken iç dünyanızda derin bir sessizlik ve sezgisel farkındalık sizi bekliyor. İlişkilerinizde beklentilerinizi gözden geçirin. Özellikle ailevi sorumluluklarla sosyal arzular arasında denge kurmaya çalışın. Geleceğe dair umutlarınızı canlı tutun ama hayalperestliğe de kapılmayın. Gökyüzü sizi fark etmeye ve dönüştürmeye çağırıyor. Gelecek hafta görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar, 13-19 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili Oğlaklar, bu hafta gökyüzü sizi ilişkiler, kariyer hedefleri ve duygusal derinliklerle sınarken aynı zamanda gücünüzü fark etmeniz için de önemli kapılar aralıyor. Yeter ki siz duygularınızı bastırmak yerine onları anlamaya niyet edin. Pazartesi günü Ay Yengeç burcunda ilişkiler, ortaklıklar ve açık düşmanlıklar ön planda. Ayın Akrep burcundaki Merkür ve Mars'la yaptığı uyumlu açılar sayesinde sosyal çevrenizde iyi bağlantılar kurabilir, ekip çalışmaları içinde güçlü fikirlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Fakat Güneş'in Ay'a yaptığı kare özel ilişkilerde ya da ortaklıklarda çatışmaya açık bir ortam yaratabilir. Eşinizle ya da iş ortağınızla kontrol savaşlarından kaçınmaya özen gösterin. Salı günü Venüs Terazi burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte kariyer hayatınıza estetik, zarafet ve ilişkiler daha fazla önem kazanmaya başlıyor. Üst düzey görüşmeler, tanıtım projeleri ya da imaj değişiklikleri açısından fırsatlar doğabilir. Ancak Venüs'ün retro Neptün'le yaptığı karşıtlık özellikle iletişimde hayal kırıklığına ya da yanlış anlaşılmalara açık bir atmosferde yaratıyor. Ardından Ay Aslan burcuna geçiyor ve ortak kazançlar, yatırımlar, duygusal bağlar ve içsel dönüşüm konuları gündeme geliyor. Uranüs ve Venüs'ten gelen destekleyici açılar sürpriz bir maddi gelişmeye ya da güçlü bir duygusal paylaşım fırsatına işaret ediyor. Fakat Plüton karşıtlığı güvensizlik duygularını tetikleyebilir. Çarşamba günü Venüs ile Plüton arasında oluşan üçgen açı sayesinde kariyerinizde etkili bir figürle sağlam bir bağ kurabilirsiniz. Güçlü bir otorite tarafından desteklenmek ya da derinlemesine bir ilişki geliştirmek mümkün. Ancak Ay'ın Akrep burcundaki Merkür ve Mars'a yaptığı kare açılar, sosyal çevre ve
arkadaşlık ilişkilerinde kırılganlık yaratabilir. Kıskançlık, dışlanmışlık hissetme ya da fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Perşembe günü Ay Başak Burcu'na geçiyor. Eğitim, seyahat, hukuki konular ya da kişisel gelişimle ilgili alanlarda hareketlenme olabilir. Uranüs'le yaptığı kare planlarda ani değişiklikler ya da yön kaymaları getirebilir. Esnekliğinizi kaybetmeden yola devam edin. Cuma günü Güneş ile Jüpiter arasında zorlayıcı bir açı var. Bu özellikle aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili konularda fazla iyimser ya da cömert davranmanıza neden olabilir. Aşırı fedakarlık yapma ya da sınır koyamama bu hafta sizi yorgun düşürebilir. Cumartesi günü Ay, Merkür ve Mars'la uyumlu açılar kuruyor. Sosyal çevrenizdeki bir konuşma ya da arkadaşlardan gelen destek moralinizi yükseltebilir. Aynı zamanda yaratıcı projeler için güçlü bir zihinsel akış söz konusu. Ay-Jüpiter sekstili ise kalbinizi ısıtacak gelişmelere açık bir gün yaratıyor. Pazar günü Ay Terazi burcuna geçiyor ve kariyer evinizi aydınlatıyor. İş hayatınız, toplum önünüzdeki duruşunuz ve hedefleriniz bugün daha görünür hale geliyor. Neptün ve Satürn'le yaptığı karşıtlıklar iletişimde zorluklara veya kafa karışıklığına neden olabilir. Yine de Ay'ın Uranüs ve Plüton'la yaptığı güçlü destekleyici açılar doğru adımlar atarsanız sizi kalıcı başarıya taşıyabilir. Ay'ın Venüs'le kavuşumu ise iş ilişkilerinde bir barışma, uzlaşma veya iş bağlantılarında tatlı bir gelişme getirebilir. Özetle sevgili Oğlaklar, bu hafta ilişkiler, kariyer ve sosyal çevre üçgeninde denge kurmak önemli. Bazı kırılganlık sizi savunmaya geçirebilir. Ama bu hafta savunmak yerine anlamak size daha fazla kazandıracak. Güç sizin içinizde. Duygularınızı küçümsemeyin, sezgilerinizi önemseyin. Yeni bir haftada yeniden görüşmek dileğiyle, sağlıkla, sevgiyle kalın. Merhaba Kovalar, 13-19 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili Kovalar, bu hafta sizler için günlük yaşamın düzeni, iş ortamı, sağlığınız ve uzak hedefleriniz arasında bir denge kurma haftası olacak. Gökyüzü hem alışkanlıklarınızı gözden geçirmenizi hem de vizyonunuzu tazelemenizi istiyor. Pazartesi günü Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Rutin işler, çalışma ortamı ve sağlık konuları ön plana çıkıyor. Merkür ve Mars'tan gelen üçgen destekle birlikte iş yerinde stratejik adımlar atabilir, bir düzen kurmak için harekete geçebilirsiniz. Ancak Güneş'in Ay'a yaptığı kare özel hayatla iş hayatı arasında denge kurmakta zorlandığınızı gösterebilir. Fazla sorumluluk almayın, her şeyi aynı anda yapmaya çalışmayın. Salı günü Venüs Terazi burcuna geçiyor. Eğitim, uzak seyahatler, hukuki işler ya da inanç sistemleri ile ilgili konular güzelleşmeye başlıyor. Bu süreçte bir yurt dışı planı, akademik proje ya da kültürel faaliyet gündeme gelebilir. Fakat Venüs'ün retro Neptün'e yaptığı karşıtlık özellikle maddi konularda dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Gerçekçi olmayan harcamalara dikkat. Ay Aslan burcuna geçiyor, ardından ilişkileriniz gündeme oturuyor. İkili ilişkilerde daha romantik, daha sıcak bir hava oluşabilir. Ayın Uranüs ve Venüs'le yaptığı olumlu açılar sürpriz bir buluşma, bir yakınlaşma ya da duygusal bir farkındalık getirebilir. Ancak Ayın Plüton'la yaptığı karşıtlık bastırılmış duyguları su yüzüne çıkarabilir. Çarşamba günü Venüs ile Plüton üçgeni sayesinde ruhsal derinliğe sahip bir ilişki, bir rehber figürü ya da anlamlı bir bağ kurabilirsiniz. Fakat Ayın Akrep burcundaki Merkür ve Mars'la yaptığı kare açılar özellikle işle ilgili alanlarda ani gerilimlere ve düşünsel çatışmalara neden olabilir. Üstlerle iletişimde dikkatli olmanız gereken bir gün. Perşembe günü Ay Başak burcuna geçiyor. Ortak kaynaklar, ödemeler, kredi, borç ve duygusal bağlarla ilgili konular ön planda olacak. Uranüs ile yaptığı kare beklenmedik bir harcamaya ya da duygusal ani bir yüzleşmeye işaret edebilir.
kontrol dışı gelişmelere karşı esnek kalmak en doğrusu. Cuma günü Güneş ile Jüpiter arasında bir sert açı var. Ailevi sorumluluklar ile kişisel hedefleriniz arasında denge kurmanızı zorlaştırabilir. Aynı anda birçok şeye yetişmeye çalışmak hem fiziksel hem zihinsel olarak sizi yorabilir. Önceliklerinizi yeniden belirlemeniz gerekebilir. Cumartesi günü Ay, Merkür ve Mars'la uyumlu açılar kuruyor. İş hayatınızda güçlü bir sunum, etkili bir konuşma ya da net bir karar alma süreci yaşanabilir. Bu sizin için güçlü bir görünürlük anlamına gelebilir. Jüpiter'den gelen destekle birlikte aileden ya da geçmişten gelen bir destekle moral bulabilirsiniz. Pazar günü Ay Terazi burcuna geçiyor. Bu özellikle ilişkilerinizde denge arayışınızı arttırıyor. Ayın Neptün ve Satürn'le yaptığı karşıtlıklar maddi ve duygusal sınırları tekrar gözden geçirmenizi sağlayabilir. Ancak Uranüs ve Plüton'dan gelen olumlu açılar özgürlük arayışınızı destekliyor. Ayın Venüs'le kavuşumu ise ilişkilerde romantik bir kapanış ya da içsel bir huzur getirebilir. Özetle sevgili kovalar, bu hafta hem içsel hem dış dünyada dengeyi kurmak sizin için çok önemli. Kariyer, ilişkiler ve sağlık arasında bir planlama yapmanız gerekebilir. Gerçekçi olun, sorumluluklarınızı netleştirin ama kendi iç özgürlüğünüzü de ihmal etmeyin. Gökyüzü esneklik gösterdiğiniz ölçüde sizi destekliyor. Yeni bir haftada yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle, bilinçle kalın. Merhaba balıklar, 13-19 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili balıklar, bu hafta sizin için derin duygular, yakın ilişkiler ve içsel dönüşüm ön planda olacak. Gökyüzü sizi hem kalpten bağlandığınız insanlarla yüzleştiriyor hem de kendi gerçeklerinizi fark etmeniz için aynalar tutuyor. Pazartesi günü Ay Yengeç burcunda başlıyoruz. Aşk hayatınız, çocuklar, yaratıcı projeler ya da kendinizi ifade etme isteğiniz artıyor. Akrep burcundaki Merkür ve Mars'tan gelen üçgen açılar, ilham verici fikirler ya da güçlü duygusal farkındalıklarla sizi destekliyor. Fakat Güneş'in Ay'a yaptığı kare, iş ya da sorumluluklar yüzünden sevdiğiniz şeylere zaman ayıramamaya neden olabilir. Zevk mi görev mi arasında kalabilirsiniz. Salı günü Venüs Terazi burcuna geçiyor. Ortak kaynaklar, maddi paylaşımlar ve duygusal bağlarda yeni bir denge arayışı başlıyor. Ancak Venüs'ün retro Neptün'e yaptığı karşıtlık özellikle sizden gizlenen ya da sizin kendinize itiraf edemediğiniz bazı duygularla yüzleşmenize neden olabilir. Gerçeklerle yüzleşmek, sizi yanıltan hayalleri bırakmak açısından önemli bir dönem. Ayın Aslan burcuna geçişiyle birlikte iş ortamınız, gündelik sorumluluklar ve sağlığınız odak noktasına geliyor. Uranüs ve Venüs'ten yapılan destekleyici açılar iş hayatında yaratıcı çözümler, sürpriz destekler ve ani gelişmeler getirebilir. Fakat Ay Plüton karşıtlığı bir arkadaşla ilgili hayal kırıklığından bahsediyor olabilir. Çarşamba günü Venüs ile Plüton arasında olumlu bir açı var. Ruhsal dönüşümünüzü destekleyen bir bağlantı kurmanıza ya da maddi olarak size güç verecek bir kaynağa ulaşmanıza yardımcı olabilir. Ancak Ay'ın Merkür ve Mars'la yaptığı kare açılar iş ortamında fikir ayrılıklarına ve stresli diyaloglara da açık bir gün yaratıyor. Sabırlı ve yapıcı kalmaya çalışın bugün. Perşembe günü Ay Başak burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ya da açık düşmanlıklar ön planda. Uranüs'le yapılan kare açı özellikle yakın ilişkilerde ani kararlar, yön değişimleri ya da şaşırtıcı çıkışlara neden olabilir. Dengeyi korumaya çalışın. Cuma günü Güneş ile Jüpiter arasında bir kare açı var. Özellikle yakın çevrenizle iletişimde aşırı iyimser veya fazla beklentili davranmanıza neden olabilir. Söylenenlerle yapılanlar uyuşmayabilir. Hayal kırıklığına açık bir gün. Bu nedenle önemli konuşmaları haftanın diğer günlerine bırakmakta fayda var. Cumartesi günü Ay Akrep burcundaki Merkür ve Mars'la uyumlu açılar kuruyor. Derin bir içgörü kazanabilir, duygusal olarak sizi besleyecek biriyle
anlamlı bir konuşma yapabilirsiniz. Jüpiter'den gelen destekle özellikle yakın çevrenizden moral verici haberler alabilirsiniz. Pazar günü Ay Terazi burcuna geçiyor. Ortak kaynaklar, yatırımlar ve duygusal derinliklerle ilgili meseleler yeniden gündemde olacak. Ayın Satürn ve Neptün'e yaptığı karşıtlık sizin için çok duygusal bir yüzleşmeyi getirebilir. Fakat Uranüs ve Plüton'dan gelen destek sizi yeniden yapılandıran ve dönüştüren farkındalıkları da sunabilir. Aynı gün yine Ay-Venüs kavuşumu var. Bu da bir ilişkinin daha derin, daha içten bir boyuta taşınmasına olanak sağlayabilir. Özetle sevgili balıklar, bu hafta gökyüzü sizi yüzeyde kalmamaya davet ediyor. Hem duygularınızda hem ilişkilerinizde daha gerçek, daha derin ve daha dengeli olmanız gerekiyor. Hayallerinizle gerçekleriniz arasında köprü kurarsanız bu hafta sizin için duygusal anlamda güçlü bir sıçrama olabilir. Kendinize nazik olun, duygularınıza kulak verin. Yeni haftada yeniden görüşmek üzere, sevgiyle kalın.